Biraz daha da ince yapabilirsen. Kaç para bir food truck açmanın maliyeti şu an? Elma gibi kesmişsin bunu. Acı sos herkesin yiyebildiği bir şey değil. Senin de tadına bakmanı istiyorum. Hadi bir ayran getirin. Herkese Florida Miami'den merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle arkada gördüğünüz Miami'nin ortasındaki bir Türk food truck'ında çalışacağım. Buranın şeflerinden bir tanesi Michelin Guide restoranlardan gelmiş birisi. Eldiven takacağız önce. Şef Sertaç, titizlik ve lezzet ondan sorulur. Food truck'ın maliyetlerinden bahsedeceğim arkadaşlar ve burada bir gün boyunca çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi içeri giriyoruz food truck'ın içerisine. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş Kolay geldiniz. gelsin. Arkadaşlar Şef Sertaç da benimle aynı restoranda çalışıyordu. Biz Michelin Guide restoranlarından birisinde çalışıyorduk. Kendisi gayet tecrübeli yani. Hani arka planda çok fazla bilgi birikimi var. Ve böyle bir food truck açmışlar. Hemen bir food truck'ı gezdireyim çünkü içerisi çok sıcak. Fanı açmamız gerekiyor. Food truck'ta neler var? Şefim neler var? Hani Önce merhaba, hoş geldin. Merhaba kardeş. Ne var food truck'ımızda? Aslında bir mutfakta olması gereken her şeye sahibiz burada. Tamam. Noodle'umuz var. Plate'lerimiz var burada. Aynı şekilde fırın ve ocağımız ve fryer'ımız da var. Ve burada soğuk salat barımız var. Dükkandaki olan her şeyin %99'unu burada kendimiz yapıyoruz. Sosların hepsini, tamamını, mayonezi, her şeyi burada kendimiz hazırlıyoruz. Sanırım hazır aldığımız tek şey French fries ve tortillamız. okey, wow. Hemen hemen her şey el yapımı, yani French fries hariç. Onu da zaten el yapımı yapmasınlar yani, o kadar da değil. Abartmanın anlamı yok. Sosu yapalım. Sosu yapalım. Şimdi sos yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra beraber bir prep listesi hazırlayıp o prep listesinden beraber ilerleyelim. Tamam, okey. Olur. Bunu 5 dakikaya bitirin. Senin de bir 5 dakika dinlenme vaktin var. Tamam. Sonra çok çalışacağız, yorulacağız bugün. Tamam. Okey. Arkadaşlar 5 dakika dinlenip devam ediyoruz. O Ne zaman yapıyoruz biz şimdi? şeften aldığımız 5 dakika içerisinde ben sana menüyü göstereyim kanka. Tamam, Neler var menüye elimizde? bakalım ya harbiden. Hani Amerika'dasın, bir yabancı olarak geliyorsun. Menüde neler var yani, hani bu önemli bir detay harbiden. Amacımız insanlara sağlıklı, uygun fiyatlarda wrap ve bowl vermek. Tamam. İlk başta yaptığımız köfte kebap wrap. İçine Hatay'dan esinlendiğimiz Hatay usulü köfteyi koyuyoruz. Köfteyi koyuyoruz. Okey, güzel. Harika bir lezzet bombası ortaya çıkıyor. Gerçekten güzel. Sen de Ben birazdan köfteyi- denediğinde göreceksin. Balığımızı Türkiye'den getirtiyoruz. Branzino, levrek namı diğer. Türkiye'den levrek geliyor ha. Türkiye'den levrek geliyor Wow. buraya. Bu arada bir food truck için yani seçenekler çok fazla ya. Balık bile var şu an Zaten yani. bizim hedeflediğimiz şey buydu. Burada dışarı çıktığın zaman insanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Ya hamburger yemek zorundasın, ya pizza, ya sağlıklı olmayan şeyleri yüksek fiyatları yiyorsun. İlla sağlıksız besleneceğim diyorsan tatlımız da var. Antis Chocolate Cake burada zaten gözüküyor. Namı diğer teyzenin çikolatalı fakir tatlısı da diyebiliriz ona. Fakir pastası. Fakir. Pastası. Bildiğimiz bisküvili pasta değil mi? Evet öyle. Normal Biz bisküvili onu pasta. biraz şekillendirdik. Amerikanımsı vari yaptık. Yaptık, güzel. Üstüne biraz hazelnut koyduk. Güzel oldu. Kanka maliyetler hakkında soracağım ama hani bu bir food truck açmak ne kadara geliyor ya? Beyler başlayalım mı ya, ne dersiniz? Şöyle Haydi. çağırdı kanka. Gidelim. Biz içeri gidelim, maliyetlere sonra döneceğiz arkadaşlar. İçeri girelim şimdi, sonra devam edeceğiz. Evet şefim, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi sabah geldik. Önce soslarımızı yapıyoruz. Her sabah geldiğimizde burada bir prep listesi hazırlıyoruz kendimize. Tamam. Buradan devam ediyoruz. Bir yandan sabah kendimize gelene kadar kahvemizi Kahvemizi yudumlarken. içiyoruz. Okey. Ama siz dışarıda konuşurken ben acı sosun yapımına başladım. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Beraber makineye koyalım. Daha sonra uçak tutmayı biliyor musun? Allah hayırlısı. Senle bir sumaklı soğanımızı hazırlayalım. Tamam. İnce ince soğan keseceğiz. Tamam. Keser miyiz? Vallahi ne kadar ince olur bilmiyorum ama keseriz. Hadi gel bunu bitirelim. Dolduralım. Aynen öyle. Mesela bir sos yaptığınız zaman bu prep ne kadar gidiyor? Bir dahakine ne zaman yapıyorsunuz bir daha? Gün içerisindeki satışımıza bağlı ama genelde sosları 2 günde bir yapıyoruz. Çok fazla yapmıyoruz gördüğün gibi. Bütün Aynen. yaptığım acı soslu. Zaten
Acı sos herkesin yiyebildiği bir şey değil. Doğru. Şimdi senin de tadına bakmanı istiyorum. Bakalım. Bakalım hemen. Acı eşiğin nasıl? Acı eşiğim. Bana biraz acı çektirelim. Acı eşiğim. Yüzünü görmek istiyorum. Bu arada acıymış ya. Bu arada harbiden acıymış. Su var mı ya? Ya ayran mayran. Arda'ya bir ayran getirin. Arkadaşlar bu arada acı harbiden. Yaptığımız her şeye ne yapıyoruz? Label atıyoruz. Spicy sos. Bir sos 17 Mart. Evet, sonra da sosumuza... Arkadaşlar bu arada bu çok önemli. Zaten benim bildiğim kadarıyla sağlıkta denetlemede falan da bunları kontrol ediyorlar değil mi? Tabii Yani, ki, tabii ki, tabii ki. her şeyin böyle label'lı olması lazım, etiketli olması lazım ki. Otellerde olunca önceden haber geliyor. Evet. Diyorlar ki gelecekler, hazır olun. Ondan sonra label'lamaya başlıyor ama burada sürekli label'lamalısın. Her şey yani aslında her şey sağlık için tabii ki. Yani bu şekilde yaparsanız ki zaten bu bugün de biter gibime geliyor bana. Çok da yapmadılar. Hepsini fresh yapıyorlar. Yaparken şeyi de merak ediyorum. Şimdi sen buraya hani gerçekten çok güzel bir restorandan kendin geldin açtın. Hani farkları ne sence? Bu daha mı kolay senin için yoksa daha mı zor? Daha kolay olur diye düşündüm başta, dürüstçesi, ama buraya başlayınca şunu fark ettim ki biz şefler olarak mutfaklarda çok şımarık çalışıyoruz. Bir food truck'a işe başladığın zaman burada elektriğin, suyun hepsi sınırlı. 30 galon, 50 galon suyla başlıyorsun güne ve bunu sürekli boşaltıp tekrar doldurmak zorundasın. Gaz aynı şekilde, bulaşık aynı şekilde. Bir restoranda yapmadığın birçok şeyi burada sen yapıyorsun. Aslında Tabii bir ki de. nevi şey oluyor yani. Hani her şey senin sorumluluğunda. Kesinlikle. O zaman bunları soydum ben senin için. Zaman kaybetmeyelim diye. Tamam. Şimdi bunları doğramaya başlayalım. Ama eldiven takacağız önce. Tabii ki vereyim eldiven, ben sana. eldiven tabii ki. Evet, bu arada ben soğan falan böyle bir kesme şeyim yok daha önceden. Yani hani Sıfır. sıfır soğan yani. Hani nasıl kesmem gerektiğini bilmiyorum. Normalde ben soğanı alırım evde. İkiye böler atarım, böyle karamelize olduktan sonra yerim katır kutur. Burada soğanı pişirmeyeceğiz şimdi. Sumaklı soğan yapacağız. Abi ben solağım. Şimdi sana gösterirken tersine gelmesin. Tamam. Bunu alırken bir kere şu kısımlarını alıyoruz ki bütün kalmasın soğanlar. Bunu ince ince kesmemiz lazım. Önemli olan. Burada belli bir seviyeye geldikten sonra çeviriyorsun. Buradan devam ediyorsun. Bir tane gösterdim, ikinciyi göstermeyeceğim ha. Abi şey diyeceğim de bu çarşaf gibi. Yani başlamadan önce yara bandımız vesaire var değil mi bugün? Şimdi bir dakika sen soldan yaptın şu an gitti bende. Bu böyle mi almam lazım? bunu Abi yani? aynen. Şöyle. Vallahi fena değil. Elini kesme sadece. Biraz daha da ince yapabilirsen. Biraz daha ince hemen. Biraz daha. Elma gibi kesmişsin bunu. Ben normalde mesela benim çalıştığım çoğu restoranda hani şefler genellikle hep gergin olur. Ben o yüzden normalde şefleri hiç sevmem bu arada. Genelde şeflerin çoğu delidir. Peki bir şey diyeceğim. Bu son parçayı nasıl alacağım ben böyle? Son parçayı yan yatırıyorsun. Şöyle mi? Biz bunları staff meal'a kullanalım. Staff meal'a gitti. Güzel. Staff meal'a kullanalım bunları. Bugün. Ayıralım. Arkadaşlar bu arada ilk Bunlar- başlangıcı inceydi. Yani gayet güzeldi aslında. İnceydi ama bu soğanlar ayrılmış mı birbirinden? Bir kontrol eder misin? Henüz bakmadım ama Ha. sanki hepsi birbiriyle beraber duruyor gibi. Hani dokununca Soğanları- ayrılıyor ama. Ayırmak istemedin galiba. Ayrılsak ölürüz Sonra ben devam edeceğim. Soğanı Sana başka bir bırakıyoruz. görev veriyorum. Soğanı bıraktık şu anda. Açılışımızda zaten saatimize bakalım. 2,5 saat var. 2,5 saat var. Bu arada Yani- çok erken gelmişiz prep için ya gerçekten hani arka plan Prep'imiz yaklaşık 3-4 saat sürüyor her gün. 4 saat. Burada alışverişi de kendimiz yapıyoruz. Ayrıca az önceki şeflerin şımarık olma sebeplerinden biri. Doğru. Burada Doğru. her şeyle kendimiz ilgilenmek durumundayız. Burada Sera arkadaşlar Türk markası biber. Yani bildiğimiz salça aslında. Bakayım başka neler var merak ettim şu an. Evet arkadaşlar şimdi prep bitti. Şimdi servise başlayacağız. Açılış saati geldi. Gel abi gel. Köfte ekmek.
Evet arkadaşlar, en sevdiğim kısma gelmeden önce bazı sorularımız olacak tabii ki. Maliyetlerdir vesairedir, zorluklarıdır. Bunları da hep birlikte öğreneceğiz. Çünkü her şey dışarıdan gözüktüğü kadar hiçbir zaman kolay olmuyor. Arka planda çok fazla emek var. Ve şimdi bunlar hakkında konuşacağız. Tüm açılış sürecinde size en çok zorlayan şey. Doğru yere karar vermek zordu benim için. Yer bulmak Birkaç, zor çok mu? fazla opsiyonumuz yoktu. Yer bulmak kesinlikle zor. Hani birçok yerde belki food truck, food trailer vesaire görüyoruz ama ne kadar hoş bunu söylemek bilmiyorum. Birçoğunun aslında izni yok. Belli saatler aralığında açmak zorunda kalıyoruz. Biz bunu elde edebileceğimiz bir yer ararken bayağı zaman harcadık. Ama bulduğumuz yerde bizim konseptimizle uyumlu olurmuş. Yani Linwood bildiğin gibi Miami'nin gece hayatının olduğu bir yer. I don't know. Marcin, where am I? What do you guys do for a living? Nothing. Ve biz burada gece street food insanlara vermek istiyoruz. Her ne kadar şu an sabahın köründe buraya gelsek de bu hazırlığımız için. Öyle senin için de soracağım aslında, Anıl için de sormak istiyorum. İkiniz de aslında çalıştığınız restoranlar hani gerçekten çok güzel restoranlardan çıkıp food truck açmaya karar verdiniz. Yani aslında arka planda çok daha iyi bir şey varken, belki de kariyer fırsatı varken sen kendi işletmene döndün. Hani seni food truck açmaya iten şey neydi? Yani neden food truck açmak istedin açıkçası? Beni food truck açmaya iten şey. Beni aslında kendi işimi yapmak. Benim food truck açmayı benim hiç hayalimde olan bir şey değildi food truck açmak. Ben de bir şeyler yapmak istiyordum burada. O Miami'ye geldiğimde Anıl'la, Sertaç'la tanıştım ve artık burada bir ailem oldular. Turizmin içerisinden geliyoruz. Sertaç bizde bir heyecan yarattı, bir umut yarattı. Bize bir hayal sundu ve o hayalle onunla beraber ilerliyoruz. Hiç mutfak tecrübem yok. Az mutfak tecrübesi var. Parlayan star şu anda zaten. Ben bulaşıktan çıkamıyorum. İyi öğrenci, kötü öğrenci. Evet, kötü öğrenci. Kilit soruyu soracağım. Kaç para bir food truck açmanın maliyeti şu an? Dürüstçe söylemek gerekirse maddi şeylerle Kaan daha çok ilgileniyor. Tamam. Yani maddi demeyeyim de şimdi işin arka tarafıyla ben hep ilgileniyorum. İşin ön tarafıyla sağ olsun en ince de ayrıntısına kadar her şeyi o hallediyor. O daha iyi bilir, daha iyi cevap verir. Piyasaya daha hakim, öyle söyleyeyim. Bize burayı açmanın fiyatı ortalama 60 ve 80 arası bir fiyata mal oldu. Çünkü bunun içerisinde sabit maliyetlerin dışarısında değişken maliyetler de var. Onun haricinde normal bir food truck açmayan birisi, açmak isteyen birisi 40 bin liraya da, 40 bin dolara da açabilir, 50 bin dolara da açabilir. Sizi 60-80'i çıkartan neydi burada? Baştan yaptım. Kesinlikle kere birinden almadık da. Kendimiz işte bağımız şurada olsun, gönüllü şurada olsun dedik. Böyle kağıdın üstünü çizdik, bize istediğimizi baştan yarattılar. Biz ona aslında yüksek para verdik. Aslında siz kendi istediğiniz dekorasyonu, her Yani şeyi biz kolaylıkla 15 bin dolara da food truck güzeldi. 20 bin dolara bulduk, 30 bine de bulduk. Ama hiçbiri istediğimiz gibi değildi. İçimize sinmedi. Bu arada şimdi bunu şefe sormayacağım. Şefi tamamen ignore ederek gideceğim burada. Abi içeride ortam nasıl? Yani şimdi burada bilen bir adam var, siz bilmiyorsunuz. Kavga gürültü oluyor mu? Çalışma ortamı nasıl? Kaç saat çalışıyorsunuz? Hani Valla biz ondan sürekli bize yani ondan sürekli sizden ne istediğini de söylemesini istiyoruz. Hani şunu yap, şunu et. Ki biz de öğrenebilelim. Sıfırdan başladığımız için bu işe arkadaşlarla beraber onun da çalışması biraz zor oluyor. Emir verme konusunda, bir şeyler yaptırma konusunda olsun. zor oluyor mu? Zor oluyor onun içinde. Oluyor mu ki? Çünkü Yani öyle zor. rahat Gerçekten. rahat davranamıyor bazen. Bize söylüyoruz ki Yani kız normalde bize mutfakta başkalarıyla çalıştığın gibi her şeyi parayla ama gayretlerinden dolayı bunu yaptık. Gerçekten ne kadar sıfırdan yapmaya çalışsalar da bazı şey. Yani gerçekten bazen gayret. fazla güveniyor. Diyorum ki fazla güvenme. Bizim önümüzde sadakat, arkamızda ihanet yazıyor. Yeni öğrencileri. Beni daha çok kontrol ediyor. Kaç saat çalışıyorsunuz bu arada şu an? Çok sağ ol. Başlarda 17-18 saati buluyoruz. Bir günde. Saatleri. Hani evi otel gibi buluyoruz. Şu anda da 16-17 saat buluyor ama şu an birbirimize izin veriyoruz. Sertaç yine 17-18 saat burada kalmak zorunda tabii. Yani işler istediğiniz gibi şu an yoğunluk var mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani ne düşünüyorsunuz? Uzun vadede bu ne bileyim burası bir restoran projesine dönüşür mü ileride? Yani uzun vade planlar
Açıkçası şu ana kadar beklediğimizden iyi gidiyor. Beklediğimizden Biz, farklı bir reaksiyon aldık. Koyduğumuz hedefe göre ilk 6 ay, 1 yıl öyle bir maddi bir beklenti içinde olarak değil de bir marka yaratmak, bu markayı büyütmek amacıyla başladık. İleride restorana dönüşür mü? Onun için bir şey söyleyemem ama daha fazla noktada hizmet vermeyiz. İnşallah çok daha güzel yerlere gelirsiniz. Bundan bir sene sonra şey deriz, bakın bu nasıl video başlamıştı hatırlıyor musunuz diye bir muhabbet döner inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için valla. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Artık yemeğe geçebiliriz. Artık Ya, yemeğe, yemeğe tatlı geçelim ya. faslına en sevdiğim En sevdiğim kısmı evet arkadaşlar kamerayı kapatıyorum deyip evet. Buyurun. Ev yapımı soğan turşusu. Ev yapımı soğan turşusu da geldi. Burada bayağı iyi ya. Arkadaşlar harbiden tadı mükemmel ya. Şefim elinize sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar burada ben videoyu bitiriyorum. Buraya aşağıya kendi Instagram'ımı hem de bu Food Tiran Instagram'ını ekliyorum. Yeni açılmış bir işletme, destek olmak için onları da takip ederseniz çok sevinirim. Amerika'da şu an bir eyalet turuna çıkacağım. Eğer ki böyle bir işletmeniz varsa yeni açılmış ya da beni bir günlüğüne çalıştırmak isterseniz bana yazabilirsiniz aşağıdan. Kendinize iyi bakın. Beni takip edip desteklemeyi unutmayın. Her şey için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.